11 Nisan 1981 gecesi Kaliforniya'nın kuzeyinde dışarıdan bakıldığında huzurdan başka hiçbir şey vaat etmeyen Keddie kasabasında bir evin içinde tarifsiz bir vahşet yaşandı. Keddie Resort'ta yer alan Kulübe 28 o geceden sonra artık bir tatil evi değil, Amerika'nın en karanlık suç dosyalarından birinin merkezi olacaktı. Kulübenin içinde 36 yaşındaki Glenna Sue Sharp, 15 yaşındaki oğlu John Sharp ve John'un 17 yaşındaki arkadaşı Dana Wingate acımasızca öldürülmüştü. Ancak olay yerinde her şey tamamlanmış değildi. Evin en küçüklerinden biri 12 yaşındaki Tina Sharp ortada yoktu. Ne cesedi bulunmuştu ne de ondan geriye bir iz kalmıştı. Ve bu cinayetler yalnızca işlenen vahşetle değil, geride bıraktığı sorularla da hafızalara kazınacaktı. Sue Sharp'ın evliliği dışarıdan bakıldığında sıradan görünse de perde arkasında ciddi sorunlar barındırıyordu. Çocuklarının babası olan James Sharp ile ilişkisi yıllar içinde giderek daha karanlık bir hal aldı. Sue'ya yakın kaynaklara göre James evlilik süresince hem fiziksel şiddet uyguluyor hem de çocuklara karşı uygunsuz davranışlar sergiliyordu. Özellikle kız çocuklarına yönelik cinsel taciz iddiaları Sue'nun bu evliliği bitirme kararında belirleyici oldu. 1979 yılında Sue 5 çocuğunu alarak James'ten ayrıldı ve Kuzey Carolina'dan Kaliforniya'ya taşındı. Bu taşınma sadece yeni bir başlangıç değil, aynı zamanda çocuklarını korumak için atılmış bir kaçış adımıydı. Sue Sharp 5 çocuğuyla birlikte cinayetlerden yaklaşık 5 ay önce Quincy'den ayrılarak Keddie'ye taşındı. Yanında 15 yaşındaki John, 14 yaşındaki Sheila, 12 yaşındaki Tina, 10 yaşındaki Ricky ve henüz 5 yaşında olan Greg vardı. Keddie Resort'ta bulunan Kulübe 28 onlar için yeni bir başlangıç olacaktı. Keddie Resort, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Sierra Nevada dağları yakınlarında yer alan küçük ve izole bir yerleşimdi. Buradaki kabinler ilk olarak demiryolu çalışanları ve yolcular için geçici konaklama alanı olarak inşa edildi. Zamanla demiryolu faaliyetleri azalınca kabinler bu kez turistik amaçlı kiralanan yapılara dönüştü. 1980'lere gelindiğinde ise bu kabinler yalnızca tatilcilerin değil, bazı düşük gelirli ailelerin uzun süreli yaşadığı, dışarıdan sakin ama içinde sürekli değişen hayatların olduğu yarı kalıcı evler haline gelmişti. 11 Nisan 1981 akşamı evde her şey sıradan görünüyordu. Sue Sharp, küçük oğulları Ricky ve Greg'in arkadaşları olan 12 yaşındaki Justin Eason'ın geceyi onlarda geçirmesine izin verdi. Justin, Keddie'ye yeni taşınmış sayılırdı. Daha önce Montana'da babasıyla yaşamış, Kasım 1980'de ise annesi Marilyn ve üvey babası Martin Smart'ın yanına Keddie'ye gelmişti. Smart ailesi, Sharp'ların kulübesine yalnızca birkaç adım mesafedeki Kulübe 26'da yaşıyordu. Bu yüzden Justin'in gece kalması Sue için bir risk oluşturmuyordu. Herhangi bir sorun çıkarsa çocuğu kolayca evine gönderebilirdi. Ayrıca ev o gece sakindi. Sheila bir arkadaşında kalmak üzere evden ayrılmıştı. John, 17 yaşındaki arkadaşı Dana Wingate ile birlikte Quincy'ye gitmişti. Daha sonra geri dönüp John'un bodrum kattaki odasında vakit geçirmeyi planlıyorlardı. Tina ise akşam saatlerinde yan kulübe olan Kulübe 27'de televizyon izliyordu. Saat 22 civarında eve döndüğünde evde her şey hala normaldi. Kimse bunun Sharp ailesi için son normal gece olduğunu bilmiyordu. Ertesi sabah 12 Nisan 1981'de Sheila Sharp saat 07:45 civarında eve döndü. Kapıyı açtığı anda onu karşılayan şey sessizlik değil, rahatsız edici bir koku oldu. Ağır ve boğucu bir koku evin içine sinmişti. Sheila birkaç adım attı. Oturma odasına girdiğinde gördüklerini algılaması birkaç saniye sürdü.
Kardeşi John, elleri ve ayakları bağlanmış halde sırt üstü oturma odasının zemininde yatıyordu. Boynu ve yüzü kurumuş kanla kaplıydı. Hemen yanında yine bağlanmış ve yüzüstü yatan başka bir çocuk vardı. Bu John'un arkadaşı Dana Wingate'ti. Ayaklarının John'unkilerle birlikte bağlanmış olduğu açıkça görülüyordu. Evin her yerinde kanlar vardı. Duvarlar, halılar, koltuklar ve yataklar kan içindeydi. Sheila'nın bakışları odada dolaştı ve ardından gözleri sarı, kanlı bir battaniyeye takıldı. Battaniye altında bir beden olduğunu ele verecek şekilde duruyordu. Dehşete kapılan Sheila çığlık atarak evden dışarı fırladı. Yardım istemek için komşulara koştu. Cinayet soruşturması ilk olarak Plumas County Şerif Ofisi tarafından yürütülmeye başlandı. Ancak daha ilk andan itibaren soruşturma hatalar ve ihmallerle şekillendi. Olay yeri hiçbir zaman gerektiği gibi güvenlik altına alınamadı. İnsanlar kulübeye girip çıkmaya devam etti. Hatta kanın eve çok fazla yayılmış olması cesetlerin yerinin değiştirildiğini bile düşündürdü. Daha da ürkütücü olan ise polisin Tina Sharp'ın kayıp olduğunu fark etmesinin saatler sürmesiydi. İlk polis ekipleri olay yerine ulaştığında Justin Eason Tina'nın evde olmadığını söylemeye çalıştı. Ancak küçük çocuğun sözleri ciddiye alınmadı. Saatler sonra evdeki çocuklar tek tek sayıldığında acı gerçek ortaya çıktı. 12 yaşındaki Tina Sharp ortada yoktu. Kulübe 28'in içi saldırının ne kadar kontrollü ama aynı zamanda vahşi olduğunu açıkça gösteriyordu. Olay yerinde 2 mutfak bıçağı bulundu. Bu bıçaklardan biri o kadar büyük bir güçle kullanılmıştı ki bıçağın ucu ciddi şekilde eğilmişti. Bu saldırganın yalnızca öldürmekle kalmayıp öfkesini de kontrolsüz biçimde dışa vurduğunu düşündürüyordu. Bıçakların yanı sıra evin içinde bir çekiç, bir havalı tüfek ve oturma odasının zemininde bir saçma da bulundu. Bu bulgular araştırmacıları havalı tüfeğin de saldırı sırasında kullanıldığı ihtimaline yöneltti. Cinayet tek bir aletle değil, farklı araçlarla uzun ve karmaşık bir şiddet süreci sonunda işlenmişti. Kurbanların tamamı bağlanmıştı. Bağlanma için evdeki elektrikli aletlerden sökülmüş kablolar, uzatma kabloları ve birkaç metre tıbbi bant kullanılmıştı. Yapılan incelemede cinayetlerden önce evde tıbbi bant bulunmadığı ortaya çıktı. Bu detay saldırganlardan en az birinin olay yerine önceden hazırlıklı geldiğini ve bantları yanında getirdiğini gösteriyordu. Sue Sharp'ın cansız bedeni oturma odasında bulunan sarı battaniyenin altında yatıyordu. İç çamaşırı çıkarılmış, ağzına zorla tıkılmıştı. Ayrıca ağzında nefes almasını zorlaştıracak şekilde yerleştirilmiş bir bant topu bulunuyordu. İç çamaşırı ve bant, bacakları ve ayak bilekleri etrafına dolanmış bir uzatma kablosu ile sabitlenmişti. Sue Sharp ve oğlu John Sharp pençeli bir çekiçle defalarca dövülmüş, ardından vücutlarının çeşitli bölgelerinden ve boğazlarından tekrar bıçaklanmıştı. Bu saldırı yalnızca öldürmeye değil, acı çektirmeye de yönelikti. Dana Wingate de ağır şekilde dövülmüştü ancak farklı bir çekiçle. Onun ölümü diğerlerinden farklıydı. Boğularak öldürülmüştü. Bu da saldırganların her kurbana ayrı yöntemin uyguladığını, şiddetin kişiye göre değiştiğini gösteriyordu. Oturma odasının zemini kan içindeydi. Kan yalnızca cinayetin vahşetini değil, olayın ne kadar uzun sürdüğünü de ortaya koyuyordu. Daha da ürkütücü olan Tina Sharp'ın yatağında bulunan kan damlalarıydı. Bu bulgu Tina'nın evde yaralandığını ancak diğerleriyle birlikte öldürülmediğini düşündürdü. Soruşturma bu noktada Tina'nın evde öldürülmemesinin sebebinin kaçırılması olduğu ve bunun da cinsel saldırı amacı taşıdığı yönünde ilerlemeye başladı. Olay yerinde bulunan diğer deliller arasında bahçede tespit edilen kanlı bir ayak izi ve evin bazı duvarlarında görülen bıçak izleri de vardı. Kulübe 28'in içinde bu vahşet yaşanırken evin başka bir odasında 3 çocuk vardı. Sue'nun oğulları Ricky ve Greg ile arkadaşları Justin Eason. Üçü de çocukların odasında olup bitenlerden habersiz bir şekilde uyuyordu. Cinayetlerden sonraki sabah çocuklar hiçbir zarar görmeden bulundu. Bu durum soruşturmanın en rahatsız edici sorularından birini ortaya çıkarttı. Sharp ailesinin kulübesinin hemen yanındaki kulübede kalan bir kadın ve erkek arkadaşı gece saat 01:30 civarında boğuk çığlıklar duyduklarını ifade etti. Sesler o kadar rahatsız ediciydi ki uyanıp etrafa bakmışlardı. Ancak çığlıkların kaynağını tespit edemeyince tekrar yatağa döndüler.
Komşuları uyandıracak kadar güçlü olan bu çığlıkların aynı evin içinde bulunan çocukları uyandırmamış olması akıl alır gibi değildi. Aynı şekilde saldırganların çocuklara zarar vermemesi de büyük bir soru işaretiydi. Çünkü çocuklardan herhangi biri yalnızca uyuyor numarası yapmış olsa bile daha sonra saldırganları teşhis edebilirdi. Bu çelişkiler kedi kabin cinayetlerinin neden hala çözülmediğini gösteren ilk işaretlerdi. Plumas County Şerif Ofisi, Kulübe 28'de yaşananların ardından o gece bir şey görmüş, bir ses duymuş ya da şüpheli bir davranışa tanık olmuş olabilecek herkesi tek tek sorgulamaya başladı. Bu kişiler arasında Sharp ailesinin hemen yanı başında yaşayan, aynı zamanda o gece evde kalan Justin Eason'ın üvey babası olan Martin Smart da vardı. Martin Smart'ın verdiği ifade kısa süre içinde onu soruşturmanın en güçlü şüphelilerinden biri haline getirdi. Smart, cinayet gecesi evlerinde kendileriyle birlikte kalan bir arkadaşından bahsetti. Bu kişinin adı John Boubede idi. Smart'a göre Boubede o sıralar geçici olarak onların yanında kalıyordu. İkili birkaç hafta önce Sacramento'daki Gaziler Hastanesi'nde tanışmıştı. Ortak noktaları ikisinin de travma sonrası stres bozukluğu nedeniyle tedavi görüyor olmalarıydı. Martin Smart, Vietnam Savaşı'nda görev yaptığını ve bu nedenle uzun süredir travma sonrası stres bozukluğu ile mücadele ettiğini iddia ediyordu. Anlattıklarına göre 11 Nisan 1981 akşamı henüz hava kararmadan önce kendisi, eşi Marilyn Smart ve John Boo ile birlikte dışarı çıkmaya karar vermişti. Amaçları basitti: birkaç içki içmek. Gittikleri yer Smart'ın aynı zamanda çalıştığı Backdoor Bar idi. O gece Smart izinliydi. Bara gitmeden önce yol üzerindeyken Kulübe 28'e uğradılar. Sue Sharp'ı da kendileriyle birlikte içmeye davet ettiler. Ancak Sue bu teklifi reddetti. Bunun üzerine üçlü bara doğru yollarına devam etti. Barda yaşananlar ise Smart'ın ruh haline dair soru işaretlerini arttırıyordu. Smart çalan müzikten rahatsız oldu ve bar yöneticisine öfkeyle şikayette bulundu. Tartışmanın ardından grup bardan ayrıldı ve Kulübe 26'ya, yani Smart'ların evine döndü. Eve geldiklerinde Marilyn televizyon izledi. Kısa bir süre sonra da yatağa gitti. Ancak Martin Smart için gece bitmemişti. Müzik yüzünden hala sinirliydi. Bar yöneticisini telefonla arayıp şikayet etmeye devam etti. Ardından Smart ve John Boo yeniden Backdoor Bar'a gitmeye karar verdi. Bu noktada anlatılanlar Plumas County Şerif Ofisi için artık sıradan bir ifade olmaktan çıkmıştı. O geceki hareketlilik, öfke patlamaları ve tekrar bara dönüşler dosyada ciddi bir şüpheli zaman çizelgesi oluşturuyordu. Şerif Ofisi bu gelişmeleri önemli bularak Sacramento'daki Adalet Bakanlığı ile iletişime geçti. Kısa süre sonra dosyaya 2 deneyimli müfettiş dahil oldu. Dedektifler Martin Smart'ı, eşi Marilyn'i ve John Boo'yu yeniden sorguya aldı. Marilyn Smart ile yapılan görüşmede dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. Marilyn, cinayetlerden yalnızca bir gün sonra Martin'den ayrıldığını söyledi. Martin'i çabuk sinirlenen, şiddete eğilimli ve istismarcı biri olarak tanımladı. Sorguların ardından Martin Smart'a bir de poligraf testi uygulandı. Smart'lar ve John Boo ile yapılan tüm görüşmeler ve test sonuçları değerlendirildiğinde dedektifler resmi olarak hiçbirinin cinayetlere doğrudan karıştığına dair yeterli kanıt olmadığına karar verdi. Ancak dosya burada kapanmadı. Marilyn Smart daha sonra bir kez daha sorgulandı. Bu ikinci görüşmede söyledikleri şüpheleri yeniden alevlendirdi. Marilyn, Martin Smart'ın John Sharp'tan nefret ettiğini açıkça dile getirdi. Dahası 12 Nisan sabahının erken saatlerinde, yani cinayetlerden hemen sonra Martin'in şöminede bazı şeyler yaktığını gördüğünü itiraf etti. Neden yakılmıştı ya da ne yakılmıştı ve bu ateş Kulübe 28'deki kanlı gecenin izlerini mi yok ediyordu? Bu soruların hiçbiri o gün cevap bulamadı. Ama Martin Smart'ın adı artık bu dosyadan asla silinmeyecek şekilde yazılmıştı. Zaman ilerledikçe Kulübe 28'de o gece bulunan çocuklardan biri olan Justin Eason'ın anlattıkları
değişmeye başladı. İlk ifadelerinde Justin cinayetler sırasında uyuduğunu, Ricky ve Greg'in de uyuduğunu ve hiçbir şey duymadığını söylemişti. Evde yaşananlardan tamamen habersiz olduğunu iddia ediyordu. Ancak bu net tablo uzun sürmedi. Daha sonraki bir görüşmede Justin bu kez araştırmacılara gördüğünü söylediği bir rüyayı anlatmaya başladı. Anlatımı ayrıntılıydı, fazlasıyla ayrıntılı. Rüyasında bir teknenin üzerindeydi. Karşısında uzun, siyah saçlı, bıyıklı, siyah gözlük takan ve elinde bir çekiç taşıyan adam görmüştü. Bu adamın John Sharp ve Dana Wingate ile kavga ettiğini gördü. Justin'e göre bu adam John'u ardından çok sarhoş olduğunu söylediği Dana'yı denize atıyordu. Rüya bununla da bitmiyordu. Justin teknenin provasında üzeri çarşafla örtülmüş bir ceset gördüğünü anlattı. Çarşafı kaldırdığında karşısına çıkan kişi Sue Sharp'tı. Göğsünde bir bıçak yarası vardı. Justin rüyasında Sue'ya yardım etmeye çalıştığını, yarayı bir bez parçasıyla kapattığını ve daha sonra bu bezi denize attığını söyledi. Bu anlatımın ürkütücü tarafı şuydu. Sue Sharp'ın gerçekten de göğsünde bir bıçak yarası vardı. Justin'in sözleri bir çocuğun rüyasından çok olay yerinde bulunan detaylarla örtüşen bir sahne gibiydi. Bir başka görüşmede bu kez poligraf testine bağlandığı sırada Justin ifadelerini bir adım daha ileri taşıdı. Bu defa cinayetleri gerçekten görmüş olabileceğini düşündüğünü söyledi. Anlattığına göre bir sesle uyanmıştı. Yatağından kalkmış, kapıyı tamamen açmadan kapı aralığından oturma odasına bakmıştı. Sue Sharp'ı kanepede yatarken gördüğünü söyledi. Odanın ortasında ise iki adam ayakta duruyordu. Adamları tarif etti. Bunlardan biri siyah saçlıydı, koyu renk gözlük takıyordu. Diğeri kahverengi saçlıydı ve asker botları giyiyordu. Justin'e göre John Sharp ve Dana Wingate odaya girdi. İki adamla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Dana mutfağa doğru kaçmaya çalıştı ancak kahverengi saçlı adam ona bir çekiçle vurdu. Aynı anda John Sharp siyah saçlı adam tarafından saldırıya uğruyordu. Sue Sharp ise oğluna yardım etmeye çalışıyordu. Justin bu noktada korkup kapının arkasına saklandığını söyledi. Saklandığı yerden adamların John ve Dana'yı bağladığını gördüğünü iddia etti. Ardından çok kritik bir ayrıntı ekledi. Justin'e göre bu sırada Tina Sharp elinde bir battaniye ile oturma odasına girmişti. Ne oluyor diye sormuştu. Justin iki adamın Tina'yı yakaladığını, kızın yardım istemeye çalıştığını ve onu arka kapıdan dışarı çıkardıklarını anlattı. Anlatımın en sarsıcı noktası ise en sonda geldi. Justin, siyah saçlı adamın Sue Sharp'ın göğsünün tam ortasını bir çakıyla kestiğini söyledi. Bu ifadelerin ardından Justin Eason bir polis çizim sanatçısıyla birlikte çalıştı. Anlattığı detaylara dayanarak oturma odasında gördüğünü iddia ettiği iki adamın robot resimleri hazırlandı. Ancak Justin'in ifadeleri dosyada yeni bir kapı açmak yerine soruşturmayı daha da karmaşık hale getirdi. Çünkü anlatılanlar rüya mıydı, bastırılmış bir anı mıydı yoksa dışarıdan duyulmuş detayların zihinde yeniden kurgulanması mıydı kimse kesin olarak söyleyemiyordu. Kesin olan tek şey şuydu. Justin Eason konuşmaya başladıkça Kulübe 28'deki o gece daha da karanlık bir hal alıyordu. 4 Haziran 1981'de Adalet Bakanlığı dedektifleri dikkat çekici bir tanıkla görüştü. Bu kişi cinayetlerden önce Kulübe 28'de yaşamış ancak olaydan kısa süre önce taşınmış bir adamdı. Adam Sharp ailesini tanımadığını söyledi. Yine de hafızasında yer eden bir sahne vardı. Cinayetlerden yaklaşık 3 hafta önce Sue Sharp ile kimliği belirsiz bir adamın şiddetli bir tartışma yaşamasına tanık olmuştu ya da en azından duymuştu. İkili birbirlerine bağırıyor, küfürler savuruyor ve kavga yaklaşık 30 dakika boyunca kesintisiz sürüyordu. Bu anlatım Sue Sharp'ın ölümünden önce evin çevresinde yaşanan gerilime dair somut bir ipucuydu. Adalet Bakanlığı dedektifleri Bradley ve Krim'in Martin Smart ve Severin John Bude ile yaptıkları görüşmelerin ayrıntıları gün yüzüne çıktığında Plumas County yetkilileri öfkeye kapıldı. Yerel otoriteler Adalet Bakanlığı müfettişlerini özensiz çalışmak, bariz çelişkileri fark etmemek ve açıklığa kavuşturmak için hiçbir çaba göstermemekle suçladı. İlk görüşmelerden biri
bu eleştirilerin nedenini açıkça ortaya koyuyordu. Krim ile yaptığı ilk mülakatta Bube de 18 yıl boyunca Chicago'da polis memuru olarak görev yaptığını, görev başındayken vurulduğunu ve bu nedenle emekli olduğunu iddia etti. Bu hikaye yalnızca doğum tarihine bakılsaydı anında çürütülebilecek kadar açıktı. Bube de ayrıca Kedide ne kadar süredir yaşadığını 2 hafta fazla söyleyerek yalan söyledi. Marilyn Smart'ın yeğeni olduğunu iddia etti. Bu da gerçeği yansıtmıyordu. Çelişkiler bununla da sınırlı değildi. Bube de Smart ile ikinci kez bardan döndüklerinde Marilyn'in uyanık olduğunu söyledi. Oysa Marilyn'in ifadesi açıktı. İki adam eve geldiğinde uyuyordum demişti. Bu iki anlatım birbirini doğrudan çürütüyordu. Ancak bu çelişki üzerinde durulmadı. Bube'nin Sue Sharp'ı hiç tanımıyorum demesi de benzer biçimde görmezden gelindi. Çünkü Marilyn Smart üçünün birlikte Sharp'ların evine uğradıklarını ve Sue'yu içkiye davet ettiklerini söylemişti. Yani aynı akşam, aynı rota, tamamen zıt iki ifade vardı. Martin Smart sorgulanırken de tablo değişmedi. Bir görüşmede Smart, üvey oğlu Justin Eason'ın cinayet gecesi bir şey görmüş olabileceğini söyledi ve cümlenin sonuna küçük ama ağır bir ifade ekledi. Ben fark etmeden dedi. Bu söz ya ağızdan kaçmış bir itiraf kırıntısıydı ya da ciddi bir ima. Müfettişler ya bu anı kaçırdı ya da üzerinde durmamayı seçti. Smart ayrıca cinayetlerde kullanılan çekiçlerden söz ederken kendi çekicini kısa bir süre önce kaybettiğini belirtti. Bu bilgi de takip edilmedi. Adalet Bakanlığı dedektifleri Smart ve Bube'nin cinayetlerle ilgisi olmadığına kanaat getirerek her ikisine de yeni bir takip görüşmesi yapmadı. Dosya bu noktada gevşedi. Artık baş şüpheli sayılmayan Martin Smart, Kaliforniya'nın Clement kentine taşındı. Bube ise Chicago'ya döndü. Orada birkaç polis memurunu dolandırdı, yakalandı ve neredeyse hapse girecekti. Ancak cezaevine girmeden önce hayatını kaybetti. Yanıtlanmamış sorular onunla birlikte sustu. 1984 yılında Keddy'den yaklaşık 30 mil uzaklıkta doğa içinde bir kafatasının üst kısmı bulundu. Bulgu ürkütücüydü ama tek başına bir isim söylemiyordu. Birkaç ay sonra kimliği belirsiz bir kişi Butte County Şerif Ofisi'ni aradı. Arayan kişi bulunan kafatasının Tina Sharp'a ait olduğunu söyledi. Bu ihbarın ardından bölgede yeniden arama yapıldı. Bir çene kemiği ve birkaç kemik parçası daha bulundu. Yapılan testler korkulanı doğruladı. Kalıntılar Tina Sharp'a aitti. Kayıp kız yıllar sonra bulunmuştu ama artık çok geçti. Butte County Şerif Ofisi bu kritik ihbarın ses kaydının hem orijinalini hem de yedek kopyasını kolluk kuvvetlerinden birine teslim etti. O günden sonra hem orijinal kayıt hem de yedek kopya kayboldu. Dosyanın belki de en önemli parçalarından biri iz bırakmadan yok oldu. Martin Smart 2000 yılında öldü. Ölümünden kısa süre sonra dosyayı sarsan bir bilgi ortaya çıktı. Smart'ın terapisti Plumas County Şerif Ofisi'ne başvurarak Smart'ın kendisine Sue Sharp'ı öldürdüğünü itiraf ettiğini söyledi. Terapistin anlattığına göre Smart, Sue Sharp'ı Marilyn'i onu terk etmeye ikna etmeye çalıştığı için öldürdüğünü söylemişti. Ancak itiraf yarımdı. John Sharp, Dana Wingate ya da Tina Sharp'ı kimin öldürdüğünden hiç bahsetmemişti. Aynı görüşmelerde Smart, poligraf testini kandırmanın kolay olduğunu, kendisiyle Plumas County Şerifi Doug Thomas'ın arkadaş olduğunu ve bir keresinde Thomas'ın onun yanına taşınmasına izin verdiğini de anlatmıştı. Bu sözler dosyaya yalnızca suç şüphesini değil, kurumsal yakınlık gölgesini de düşürdü. Yıllar sonra 24 Mart 2016'da bir gelişme daha yaşandı. Martin Smart'ın cinayetlerden 2 gün sonra kaybolduğunu iddia ettiği çekicin tarifine uyan bir çekiç bulundu. Plumas County Şerifi Hogwarts'ın yorumu netti ve ürkütücüydü. Oraya ancak bilinçli olarak konulmuş olurdu. Kazara bu yere bırakılmış olamazdı, dedi. Bu cümle dosyanın kapanmadığını, aksine yıllar sonra bile birinin bir şey saklamış olabileceğini fısıldıyordu. Kulübe 28'de olanlar hala tam olarak açıklanabilmiş değil. Keddy'deki Kulübe 28 bugün artık yerinde değil. Yapı yıllar sonra yıkıldı. Sanki orada yaşananların izleri fiziksel olarak silinmek istenmiş gibiydi. Ancak bazı yerler vardır, duvarlar yıkılsa da hikayeler kalır. Kulübe 28 de onlardan biri. 11 Nisan 1981 gecesi bir anne, bir çocuk, bir genç kendi evlerinin içinde vahşice öldürüldü. 12 yaşındaki Tina Sharp ise
O evden canlı olarak çıkarıldı ve bir daha asla geri dönmedi. Onun kemikleri bulunduğunda takvimler ilerlemişti ama adalet hala yerini bulamamıştı. Bu dosyada eksik olan şey delil değil, delillerin doğru şekilde ele alınmamasıydı. Görmezden gelinen çelişkiler, takip edilmeyen ifadeler, kaybolan kayıtlar ve yarım bırakılan sorgular hepsi üst üste eklendi ve sonunda geriye çözülmemiş bir katliam kaldı. John Boo öldü. Bir itiraf geldi ama cevaplar gelmedi. Bir çekiç bulundu ama gerçeği tutan el çoktan yok olmuştu. Yıllar içinde bu cinayetlerle ilgili pek çok teori ortaya atıldı. Bazıları olayın komşularla bağlantılı olduğunu savundu, bazıları ise aile içinden isimleri ortaya attı. Ancak bu iddiaların hiçbiri resmi soruşturma tarafından doğrulanmadı. Kedi kabin cinayetleri söylentilerle büyüyen ama cevapları hala bulunamayan bir dosya olarak kaldı. Ve belki de en ürkütücü olan şuydu. O gece Kulübe 28'deki olanları bilen biri hiçbir zaman yargı önüne çıkmadı. Gerçek bazen kaybolmaz, sadece üstü örtülür. Ve Kedi kabin cinayetleri dosyası aradan geçen onca yıla rağmen hala bir şeyler fısıldamaya devam ediyor. Eğer videoyu beğendiysen yorum yapmayı ve destek olmayı unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.